Samsung orta sınıf cihazlarında yani Galaxy A serisinde uzun zamandır ara vermiş olduğu Exynos işlemcilerini tekrardan Galaxy A53 ile birlikte karşımıza çıkardı. Exynos'u duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü Samsung burada eski Exynos işlemcilerine nazaran Galaxy A53 modelinde gayet verimli çalışan, aynı zamanda stabilitesini de koruyan bir işlemciyi A53'e konumlandırmış. Ayrıca Galaxy A53 A73'e göre de özellik dengesi açısından da daha başarılı olduğunu belirteyim. Şu anda ülkemizdeki fiyatı 7200 TL bandında ve bu cihazda da 8 GB RAM ve 128 GB'lık bir depolama alanımız bulunuyor. Yurt dışında da ortalama 400 dolar bandında olduğunu belirteyim. Açıkçası Galaxy A53'ün bulunduğu fiyat bandı gerçekten rekabet düzeyi çok yüksek olan bir fiyat aralığı. Bu fiyat aralığında Galaxy S20 FE ve Apple tarafında da iPhone SE 2020 gibi çok başarılı modeller bulunuyor. Bunlara göre de ne gibi artı ve eksileri var ve bunlara nazaran gerçekten almaya değer mi? Bu videoda objektif bir şekilde tüm artı ve eksileriyle Galaxy A53'e yakından bakacağız. İncelemeye geçmeden önce bu tarz videoların devamı için alt taraftan abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca incelemeye başlamadan Galaxy A53'ün kutu içeriğinden de bir bahsetmek istiyorum. Kutu içeriğinden yalnızca telefonumuzun kendisi ve bir şarj kablosu çıkıyor. Burada tekrardan bir adaptör masrafımız olacak. Bunu da eklediğimizde 7300-7350 TL civarına gelmiş olacak. Yani adaptöre de en az 100-150 TL'lik bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Bu da gerçekten bir dezavantaj olarak sayılabilir. Şimdi isterseniz telefonumuzun tasarımıyla başlayalım diyeceğim, ancak Galaxy A52s'e baktığımızda, Galaxy A52 modeline baktığımızda yani selefine göre herhangi bir farklılık sunmadığını söyleyebilirim. Neredeyse birebir aynı tasarımlar Galaxy A53'te de devam ediyor. Elde tutuş hissiyatı, malzeme kalitesi de oldukça benzer. Burada esneme problemi yok, ancak yine plastik malzeme yapısıyla karşımıza çıktığını da söyleyelim ve diğer detayları da telefon bakış açısında anlatmaya devam edelim. Tasarım yapısı olarak arka kapakla bütünleşik kamera modülü korunmuş durumda. Açıkçası Galaxy A serisinin bu klasikleşen tasarımını sevdiğimi söyleyebilirim. Galaxy A53'te kalınlık kısmında bir iyileştirme ile karşılaşıyoruz. 8.1 mm'lik kalınlık ve 189 gramlık bir ağırlığımız bulunuyor. Rakiplerine oranla elimizi daha az yoran bir cihaz olduğunu da söylemem gerekiyor. Malzeme kalitesi olarak güçlendirilmiş polikarbon bir yapıyı burada görebiliyoruz. Ve A52'ye kıyasla kasadaki esneme problemi giderilmiş diyebilirim. Tasarım olarak Galaxy A53 benim gerçekten beğenimi kazandı. Ve özellikle beyaz rengi de Galaxy A53'e gerçekten ayrı bir yakışıyor. Şimdi ekran tarafından da bahsedersek 6.5 inçlik Super AMOLED ve 120 Hz tazeleme hızını bizlere sunabilen Full HD Plus çözünürlüğünde 407 ppi gibi oldukça iyi bir piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekranımızda HDR ve DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsadığını belirtelim. Bu ekran görsel deneyim açısından bir amiral gemisi cihaza yakın seviyede diyebilirim. Her türlü kullanım için oldukça uygun bir ekranın olduğunu belirtebilirim. Bunun yanında Galaxy A52s'te bazı kullanıcılar ekrandaki renklerin sarı tonlara yakın olduğunu söylüyordu. O modelde de ben böyle bir sorun yaşamamıştım, ancak Galaxy A53'te böyle bir problemin olmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Renkler olması gerektiği gibi gerçek anlamda doğru bir şekilde önümüze çıkıyor. Abartılı renklerin bu ekranda olmadığını da belirteyim. Özellikle bu telefonun ekranında oyun oynamakta keyif veriyor diyebilirim. Yani ekran konusunda bu cihazın bence eleştirilebilecek hiçbir yanı yok. Şimdi ekrandan Yonga setine geçtiğimiz zaman Yonga seti kısmında Galaxy A53'te A52s'ten biraz daha geride olduğunu söyleyebiliriz. Ancak batarya performansı açısından Exynos 1280 Yonga seti Snapdragon 778G'ye göre batarya konusunda daha verimli çalışabiliyor. Burada performansın biraz daha düşük olması da buna etken diyebilirim. Ama batarya ile performans arasındaki denge gayet iyi bir şekilde korunmuş. Bu noktada Samsung oyun tarafında çok yüksek FPS beklentileri olmayıp genel kullanıcılara hitap ettiğini de söyleyebiliriz. Ve ek olarak 6 ve 8 GB RAM, 128 GB depolama alanımız bulunuyor. Ülkemizdeki modelde yalnızca 8 GB'lık bir RAM seçeneği olacak. Performans noktasında Exynos 1280 oyun performansı tarafında PUBG'de sadece 30 kare desteğini bizlere verebiliyor ve en fazla HD grafiklere kadar çıkabiliyoruz. Açıkçası bu işlemcinin çok daha yüksek bir performans verebileceğini de düşünüyorum. Burada gerçekten ya PUBG kısmında ya da Samsung tarafında bir kısıtlamaya gidilmiş. Yine de herhangi bir FPS düşüşü, kasma, donma gibi problemleri Galaxy A53'te kesinlikle karşılaşmamışız
ulaşmadığımızı da belirteyim. Menü akıcılığında günlük uygulamaları kullanırken de bu cihazın bizi kesinlikle üzmediğini de söylemem gerekiyor. Yani genel deneyim açısından Galaxy A53'ün çoğu kişiye gayet yeterli olabileceğini düşünüyorum. Şimdi performanstan kamera kısmına atladığımızda bence en etkili olduğu taraf kamera performansı. Arka tarafta dörtlü kamera sistemini yürürken 64 megapiksel ana kameramız, f1.8 diyaframlı ve OIS desteğini de bünyesinde barındıran orta segmente göre gayet başarılı bir ana kamera olduğunu söyleyebilirim. Yardımcı kameralara baktığımda da 12 megapiksellik ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro çekim kamerasını da görebiliyoruz. Açıkçası daha fazla teknik detaylara takılmaya gerek yok. Kamera deneyimi orta segmentin en iyilerinden diyebilirim. Gece çekimlerinde de, gündüz çekimlerinde de ve loş ortamda da bize vermiş olduğu performans oldukça tatmin edici. Dostlar, videoyu burada kısa bir şekilde bölüyorum. Ek gelir günümüz şartlarında gerçekten önemli. Ben de ek gelir kazanmak için güvenilir bir uygulama kullanıyorum. Uygulamadan size biraz bahsedeceğim. Burada Binomo'dan söz ediyorum. Şu anda sağ üst kısımda gerçek hesabımda olan parayı görüyorsunuz ve yatırım yaparak gerçekten güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Ben de şu an için 600 TL değerinde 2 adet yukarı yönlü yatırım yapacağım. Sonrasında biraz bekledikten sonra yatırımımız sonuçlanıyor ve gördüğünüz gibi kazandım ve gerçek hesabıma 1600 TL'lik tutar geçmiş oldu. Siz de açıklamalar kısmındaki linkten Binomo'yu indirebilir ve bu tarz yatırımlar yapabilirsiniz. Ayrıca 7/24 canlı destekten de yararlanabilirken Papara ve diğer banka kartları başta olmak üzere pek çok farklı para çekme ve para yatırma yöntemi de bizlere sunulmuş durumda. Şimdi kameradan devam ettiğimizde özellikle ana kamerası gerçekten iyi işler başarıyor. Ultra geniş açı kameranın da bu segmente göre hiç yaban atılmayacak kadar iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Ayrıca OIS desteğini artık 4K videolarda da çalıştırabiliyoruz. Bu desteği orta segmentte veren neredeyse hiçbir cihaz bulunmuyor. Galaxy A53 bu konuda da öne çıkıyor diyebiliriz. Videolardaki titreşimi engelleme konusunda fiyatına göre ben gayet beğendim. Eğer bu telefonu alıp video çekmeyi düşünüyorsanız da mantıklı bir seçim olabilir. Ön kameraya baktığımızda da 32 megapiksel f2.2 diyaframlı 4K videolar çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Genel toplamda Galaxy A53'ün kameraları fiyatını kesinlikle hak ediyor. Kamera kısmında bence gayet başarılı. Kameradan sonra Galaxy A53'ün en etkili olduğu taraf batarya performansı. Burada 5000 mAh'lik bir bataryayı görebiliyoruz. 25 Watt hızlı şarj desteğimiz de bulunuyor. Ancak kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını tekrardan belirteyim. Batarya performansı olarak da gün içinde kesinlikle yarı yolda bırakacak bir cihaz değil. Söylediğim gibi Exynos 1280 işlemcisi performansın yanı sıra bataryayı verimli bir şekilde kullanan bir işlemci. Bu telefonda oyun oynamadan 120 Hz'lik bir ekranda 7 ila 8 saat arasında ekran süreleri görebiliyoruz. Oyun oynadığımız zaman da yine bir günü çıkartabilecek düzeyde. Batarya ile ilgili bu cihazla hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yazılımdan da bahsedecek olursak Galaxy A53 Android 12 ve One UI 4.0 ile birlikte geliyor ve 4 yıl boyunca da Android güncellemelerini alacak. Yani Android 16'ya kadar desteğimizin olduğunu da söyleyebilirim. Stereo hoparlörlerle gelen cihazımızın yine gayet kaliteli bir ses sistemine sahip olduğunu belirteyim. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ve tabii ki 5G desteği de A53'te bulunuyor. Bunun dışında güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Burada A52'ye göre çok bir hızlanma sezmedim. Büyük ihtimalle aynı parmak izi sensörü bu cihazda da devam ediyor. Ama kararlı ve hızlı bir şekilde parmağımızı okuyup kilidi açabiliyoruz. Son olarak suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP67 sertifikası ile korunan Galaxy A53 gerçekten alınır mı alınmaz mı? Bunun hakkında konuşalım. Dostlar, şimdi Galaxy A53 ile ilgili son yorumları yapıp bir genel değerlendirme yapacak olursak öncelikle genel deneyimde bizi kesinlikle üzmeyecek bir cihazla karşı karşıyayız. Gerek batarya performansı olsun gerekse cihazın genel performansı açısından gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ancak 7000 TL'nin üstündeki fiyatını düşündüğümde bu fiyata gerçekten alınır mı? Büyük bir soru işareti. Çünkü burada S20 FE hatta Galaxy A52s gibi 6500 TL bandında çok ciddi
rakipleri bulunuyor. Apple tarafında da iPhone SE 2020'yi Galaxy A53'e rakip olarak gösterebiliriz ve bu cihazlarda bazı önemli noktalarda önüne geçiyor diyebilirim. Burada Galaxy A53'ün fiyat performans dengesi açısından başarılı bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Ancak alınmaz diyebileceğim bir cihaz da değil. Ama Galaxy A53'ün alınabilir bir seviyeye gelmesi için en azından 6000 TL, hatta 6000 TL'nin biraz daha altına gelmesi gerekiyor. Şu an için A53 almanızı kesinlikle öneremeyeceğim. Alırsanız pişman olmazsınız, ancak söylediğim gibi bu fiyata çok daha başarılı modeller bulabiliyorsunuz. Yani dostlar, özetle Galaxy A53 kesinlikle kötü bir cihaz değil ama şu anki fiyatını hak etmiyor. Peki sizler Galaxy A53 hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve bu tarz inceleme videolarının devamı için alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.